Onun ismini duyduğumuzda bize pek bir şey ifade etmiyor ama oynadığı filmi ve canlandırdığı karakteri söylersek o vakit şimşekler hemen çakacaktır kafamızda ve hemen ona karşı nefret duymaya başlarız. Ama filmin sonunda hepimizin intikamı Tarkan tarafından alındığı için derin bir nefes alırız. 1972 yılında Tarkan Güçlü Kahraman filminde Kartal Tibet'in canlandırdığı Tarkan karakterinin alt ettiği Çinli Wang Yu hem kötü hem de amacına ulaşmak için her yolu mübah gören Çinli bir savaşçıdır. Burada Çinli asker Wang Yu'yu canlandıran Hakkı Koşar'dan başkası değildir. Bu hikaye sinema yaşamı da karateden bağımsız olmayan, tüm hayatını karateye adayan, yüzlerce öğrenci yetiştiren, bu meslek uğruna yokluğu da, yoksulluğu da yaşamış Hakkı Koşar'ın hikayesi. Onlara bu işe bulaştırmayacak. Hayır. Evet. Bir adamı yola çıkmış bile. Kılıcın yerini bana da söyle. Bilmiyorum. Bilirsen yaşarsın. 200 bine yakın öğrencide emeği olan, Cüneyt Arkın'a karate öğreten, 1970 yılında Tokyo Olimpiyatlarında hakem olarak görev yapan, kısa bir dönem Cumhuriyet muhabirliği de yapan Hakkı Koşar, açtığı karate salonu için evini satmayı dahi göze alan bir adamdır. Koşar 1975 yapımı Müjdat Gezen'in başrolünü oynadığı Aptal Şampiyon adlı filmde kendisini canlandırırken 1973 yapımı Natuk Baytan'ın Çaresizler filminde ise Cüneyt Arkın'ın arkadaşı bar fedaisi ve karate hocası rolündedir. Atın şunları dışarı. Hünerin iyi Hakkı. Aslında kullanmak istemezdim. Yeminimiz el vermez. Sadri Alışık'la Tatlım filminde, İrfan Atasoy'la da Gördüğün Yerde Vur filminde karşımıza çıkar. Hakkı Bey, ben bu işi sevmedim, yapamayacağım, beceremedim. Yaparsın, becerirsin. Git biraz halter çalış bakalım. Koşar 40 yıllık dostumdu dediği Kartal Tibet için şunları söyler. Kartal Tibet sadece oyuncu ve yönetmen değildi. O herkesi birbiriyle barıştıran, kaynaştıran bir abi, bir kardeş, bir babaydı. Biz onunla sadece rol arkadaşı değil, kardeş olduk der. Hakkı Koşar o dönem filmleri çekmek için dağ bayır gezerdik. Sahneleri çekerken birbirimizle dövüşür, hatta öldürür, çekimden sonra da diz dize oturup çay içerdik. Herkes de bu dostluğumuza az önce siz dövüşmüyor muydunuz diye şaşırırdı. Biz de öyle söyleyenlere gülerdik. O dönem ben Cüneyt Arkın'ın da karate hocasıydım. Cüneyt Arkın Türkiye'de gerçek siyah kuşağı hak eden ilk oyuncudur der. 8 Aralık 1943 yılında İstanbul'da doğar Hakkı Koşar. Kadıköy İkbaliye İlkokulu'ndan sonra ortaokul ve liseyi Kuleli Askeri Lisesi'nde bitirir. 1956 yılında Kuleli'ye giren Koşar, 1962 yılında mezun olur. Lisedeyken atletizm takımında 100 metre, 200 metre ve uzun atlama dallarında yarışarak 1962 yılında Askeri Liseler Tek Adım Türkiye şampiyonu olur. 1963 yılında 21 Mayıs Talat Aydemir olaylarından sonra ayrılıp İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yüksek Gazetecilik bölümünde 3 yıl okur. Cumhuriyet Gazetesi'nde 2 yıl polis ve adliye muhabirliği yapar. Üniversitenin judo takımında yer alan Koşar, judo milli takımında yer alarak yıllarca ay yıldızı formayı taşır. 1965 yılında Kadıköy Özdemiroğlu İlkokulu'nda açmış olduğu kursla Türkiye ilk defa Karate Doğu'yu Hakkı Koşar'la tanır. O güne kadar çalışmalarını öğrenci kitaplarından, Türkiye'ye gelen turistlerden ve 1967 yılında Frankfurt'ta bulunan Walter Haim'den aldığı eğitimlerle tamamlar. İlk derslerini judo ile beraber Sultanahmet'teki Amerikan dershanesinde öğrencilerine öğreterek başlar. Kurduğu çeşitli kulüp ve derneklerde binlerce sporcu, antrenör ve hakem yetiştirir. Judo üniversiteler arası şampiyonalarda 63 kiloda yıllarca birinci olan Koşar, 1969 yılındaki bugünkü adı Lütfü Kırdar olan Spor Sergi Sarayı'nda yapılan Türkiye Judo Şampiyonası'nda çok ilginç bir olay yaşamıştır. 63, 70, 80, 93 ve ağır siklet kategorileri varken 58 kilo olan Koşar ağır siklet Türkiye şampiyonu olmuştur. Hakkı Koşar 1972 yapımı Tarkan Güçlü Kahraman filminde Tarkan'ın düşmanı Çinli Wang Yu karakterini canlandırır. Hakkı Koşar karatede bu kadar başarının ardından bu rol için biçilmiş kaftandır. Bu alandaki başarılarından sonra yapımcıların dikkatini çeker ve Koşar'a teklif götürülür.
Hakkı Koşar, Kartal Tibet'in yanlışlıkla koluna küçük bir kesik attığı Tarkan filminin son sahnesini ise şöyle anlattı. Kartal Tibet'e karate hareketlerini göstermiştim. Tüm film boyunca dövüştük. Final sahnesine geldik. Ellerimizde kılıçlar. Senaryo gereği benim kılıç düşüyor ve Tarkan beni öldürecek. Bu sırada Kartal Tibet'in elindeki kılıç benim koluma değdi ve küçük bir yeri çizdi. Kartal Tibet hemen sahneyi durdurdu. Aman Hakkı'cığım bir şey mi oldu diye sordu. Ben de olur öyle şeyler kılıçla dedim ve sahneyi tamamladık. Rol arkadaşı Kartal Tibet'in ölümünün ardındansa aramızdaki rol arkadaşlığı değil, kardeşlikti. O bana hocam, ben ona canım abim derdik. Dünyanın en güzel insanıydı. İnsan ayırt etmezdi. Her seviyedeki insan onun gözünde birdi. Vücudumun yarısı gitti gibi hissediyorum diye konuşur. Hakkı Koşar kısa süren oyunculuk serüveninin ardından karate ve judoda kaldığı yerden devam eder. 1975 yılında uluslararası hakim olup Japonya, Almanya ve Mısır'da dünya ve 12 defa Avrupa Amatör Karate Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda A kategorisi hakim olarak görev yapar. 1980 yılında emekli albay Cihat Uskan'ın destekleriyle Hakkı Koşar karateyi mevcut olan Judo ve Tekvando Federasyonu'na bağlamayı başarmıştır. 10 yıl Judo Federasyonu ile beraber anılan Karate Do Federasyonu olarak 1990 yılında müstakil hale gelmiştir. Federasyonun ilk başkanlığına Hakkı Koşar getirilmiştir. 1992 yılında federasyon başkanlığından ayrılan Hakkı Koşar, çeşitli organizasyonlarıyla müşterek çalışmalar yapıp buradaki Avrupa ve Dünya şampiyonalarında faaliyetlerini sürdürmüş, halen uluslararası geleneksel Fudokan Karate Federasyonu'nda teknik komite ve hakem komitesinde görevini sürdürmektedir. Judo'da 3. dan, Karate'de 8. dan olan ve bugüne kadar Deniz Harp Okulu'nda 4 yıl, Tuzla Piyade Okulu'nda 1 yıl, Kuleli Askeri Lisesi'nde 2 yıl, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 2 yıl eğitmenlik yapmış, 1972'den bugüne Kemalettin Eroğlu Polis Okulu, Florya Polis Eğitim Merkezi, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi okullarda eğitmen olarak binlerce sporcu yetiştirmiştir. Hayatını Karate Do sanatına adayan Koşar'ın eşi Leyla Koşar, 3. dan karate, judoda 1. dan siyah kuşağa sahiptir. Karate Federasyonu'nun ilk Merkez Hakem Komitesi Başkanı olup Milli Hakem lisansına sahiptir. Karate Federasyonu Ulusal Başkanı ve Türkiye'de ilk karate kulübünü Kadıköy'de açan Hakkı Koşar, pandemiyi direnerek kulübü ayakta tutmaya çalışıyor. Koşar bu sürecin sürmesi durumundaysa kulübün kapanma noktasını geldiğini belirtti. 2020 yılının Mart ayıyla birlikte kulübü kapattıklarını söyleyen Koşar, maalesef ilk 4 ay tamamen kapalıydık. Haziran ayındaki kararla yeniden açıldık. Ancak 70-80 öğrenciden sadece 7-8 tanesi kaldı dedi. Öğrencilere 2 hocayla eğitim verebildiklerini söyleyen Koşar, kapalı kaldıkları dönemde de açık alanlarda eğitim verebildiklerini ancak kısa süre sonra sonlandırdıklarını belirtti. Karate Federasyonu'ndan ödeme aldıklarını ancak buradan gelen destekle sadece faturalarını ödeyebildiklerini söyler Koşar. Bu kadar az filmde oynamasına rağmen özellikle Tarkan filmiyle Türkiye'nin tanıdığı biri haline gelen, sinemayı bırakıp sevdiği işi yapan, işini yaparken de binbir zorlukla karşılaşan Hakkı Koşar'a yaşamında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Ülkemize daha çok sporcular yetiştirmesi dileğiyle videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.